Devlet adamı bir roman okurken ne hisseder, kenara ne yazar? Cephelerde geçen koca bir ömür, haritalar, askeri strateji raporları, diplomatik telgraflar ve kurulan yepyeni bir devletin o omuzları çökerten ağır yükü. Tüm bu devasa karmaşanın, gürültünün ve bitmek bilmeyen siyasi krizlerin tam ortasında, gece yarıları derin bir sessizliğe bürünen Çankaya Köşkü'nün kütüphanesinde, bir liderin elinde sadece askeri ya da siyasi kitaplar yükselmiyordu. O eller, sayfaları hayatın içinden insan hikayeleriyle, kırılgan duygularla ve edebi tasvirlerle dolu bir romanın yapraklarını yavaşça çeviriyordu. Mustafa Kemal Atatürk, her ne kadar askeri dehası ve siyasi vizyonuyla dünyayı sarsmış rasyonel bir kurucu lider olsa da, onun iç dünyasında sanata, estetiğe ve özellikle edebiyata karşı derin, sarsılmaz bir tutku gizliydi. O sadece anayasaları, tarih tezlerini ya da felsefe sözlüklerini değil, İnsan ruhunun en kuytu köşelerine inen edebi eserleri de satır satır, adeta bir edebiyat eleştirmeni titizliğiyle inceliyordu. Bir romanın sayfasına, bir karakterin hüznüne ya da doğanın muazzam bir tasvirine hayran kalarak düşülen, o küçük kurşun kalem notları, bir devlet adamının soğuk ve kararlı dünyasının arkasındaki o naif, hassas ve sanatkar ruhu gün yüzüne çıkarıyordu. Atatürk'ün kütüphanesinde bugün büyük bir titizlikle korunan ve araştırmacılar tarafından incelenen 4000'e yakın kitabın önemli bir kısmını edebiyat, şiir, tiyatro ve romanlar oluşturur. O, yalnızca bilgi edinmek, bir fikri doğrulamak ya da bir kanun maddesine dayanak bulmak için okuyan kuru bir bürokrat asla değildi. Kelimelerin gücünü, dilin estetiğini ve kurgusal bir hikayenin toplum ruhunu nasıl ilmek ilmek şekillendirebileceğini çok iyi bilen bir entelektüeldi. Fransız edebiyatının ölümsüz klasiklerinden, Türk edebiyatının o dönem yeni yükselen modern kalemlerine kadar çok geniş bir yelpazede okumalar yapıyordu. Savaşın en çetin günlerinde, cephe hatlarında top mermileri patlarken bile mühimmat kutularında taşınan kitaplar arasında Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu gibi romanların yer aldığı tarihsel belgelerle sabittir. Ancak bir liderin, askeri haritalardan ve ölüm kalım kararlarından başını kaldırıp bir aşkın, bir Anadolu köyünün ya da sıradan bir insanın içsel dramının anlatıldığı satırlarda teselli bulması, onun toplumu sadece yönetilecek bir kitle olarak değil, tek tek insan hikayelerinin birleşimi olarak gördüğünün en büyük kanıtıdır. Roman sayfalarının kenarına iliştirilen o küçük edebi beğeni işaretleri, onun sadece aklıyla değil, kalbiyle de bu toprakların insanına ne kadar derinden bağlı olduğunu açıkça gösteriyordu. Mustafa Kemal'in kitap okuma disiplini, onun hayatının her alanında olduğu gibi oldukça sıra dışıdır. Çoğu zaman felsefi ya da siyasi bir metni incelerken yanına fikirsel şerhler düşer, kanun maddeleriyle mukayeseler yapar veya yazarın mantık silsilesini sert bir şekilde eleştirirdi. Fakat edebi eserleri, romanları ve şiirleri okurken kalemi çok daha farklı, çok daha naif bir ritimle hareket ediyordu. Roman sayfalarında, beğendiği bir tasvirin yanına koyduğu ünlem işaretleri, altını çizdiği derin felsefi cümleler veya sayfa kenarına iliştirdiği küçük notlar, onun estetik algısının ne kadar yüksek olduğunu bizlere fısıldar. Kaynaklarda aktarıldığına göre, o bir romandaki karakterlerin psikolojik analizlerini yapar, yazarın üslubundaki akıcılığı tartar ve Türkçenin gücünü takdir ederdi. Siyasi bir metinde hata arayan o keskin ve tavizsiz gözler, edebi bir eserde güzelliğin, samimiyetin, edebi dehanın ve insan sıcaklığının peşine düşüyordu. Bu durum, onun entelektüel dünyasının ne kadar dengeli, ne kadar çok yönlü ve insani temeller üzerine inşa edildiğinin somut bir göstergesidir. Ancak tam bu noktada, tarihsel anlatımızın doğruluğu, güvenirliği ve bilimsel etiği adına izleyicimizle çok mühim bir detayı paylaşmak zorundayız. Atatürk'ün edebiyata olan bu derin düşkünlüğü, roman okuma alışkanlığı ve kitapları satır satır çizerek incelediği arşiv kayıtlarıyla kesin olarak belgelenmiş olsa da, bu videomuzda ele alacağımız spesifik edebi beğeni notu ve cümle analizi, kurucu liderin zevk dünyasını, estetik anlayışını ve edebi hassasiyetini somut bir şekilde tasvir edebilmek adına oluşturulmuş kurgusal ve temsili bir senaryodur. Tarihsel kaynaklarda onun romanlara dair genel hayranlığı, sofrasındaki edebi tartışmaları ve kitap şerhleri aktarılsa da, bir roman kenarındaki salt estetik tat içeren cümlelerin her biri arşivlerde kesin birer birincil kaynak belgesi olarak mühürlenmemiştir. Bir yönüyle edebi birer rivayet ve tahmini canlandırma olarak kabul edilir. Bu bilimsel çekenceyi zihnimizin bir köşesinde tutarak,
gelin o temsili sahnenin, bir devlet adamının ruhundaki o yumuşak ve naif pencerenin içine doğru birlikte adımlayalım. İşte bu canlandırmanın ve tarihsel muhayyilenin en güçlü, en sarsıcı anı tam olarak burasıdır. Hayal edin, bir yanda çöken koca bir imparatorluğun ardından devralınan devasa borçlar, devrimlere karşı yükselen iç krizler, sınır güvenliği tartışmaları ve bir devletin yeniden kuruluşu için koşturan yorgun bir bürokrasi var. Diğer yanda ise Çankaya'nın o loş kütüphanesinde, masanın üzerinde açık duran, bir insanın iç dünyasını, yalnızlığını, doğanın muazzam bir gün batımı tasvirini ya da insani bir fedakarlığı anlatan jenerik bir roman sayfası duruyor. Mustafa Kemal, o ağır devlet meselelerinin, uykusuz gecelerin tam ortasında kalemi eline alıp, yazarın o muazzam üslubu karşısında sayfa kenarına sadece güzel, nefis bir ifade ya da insan ruhunun derinliği gibi saf edebi beğeni içeren kelimeler karaladığında, aslında zamanı durduruyordu. Bir liderin en büyük gücü, dünyayı değiştiren tarihi kararlar alırken, kendi içindeki o insani cevheri, o sanatsal hassasiyeti ve estetik algıyı kaybetmemesidir. Eğer bir devlet adamı sadece raporlarla, rakamlarla, askeri emirlerle ve kuru kanun metinleriyle beslenirse, kalbi katılaşabilir, topluma olan bakışı tamamen mekanik bir hal alabilir. Atatürk'ün bir romanın kenarında bulduğu o edebi sığınak, onun kararlarındaki adaletin, derin insan sevgisinin ve toplumsal vizyonunun gizli, besleyici kaynağıydı. O, edebiyatı hayatın dışında bir lüks değil, insan kalbinin en temel ihtiyacı olarak görüyordu. Cumhuriyetin kuruluş dönemi, sadece siyasi ve askeri bir mucize değil, aynı zamanda Türk edebiyatının da kabuk değiştirdiği, kendi milli, modern ve duru kimliğini aradığı muazzam bir dönemdi. Namık Kemal'lerin o gür sesli hürriyet şiirleriyle büyüyen Mustafa Kemal nesli, Tevfik Fikret'in insaniyetçi, batılı ve aydınlanmacı dizeleriyle yoğrulmuştu. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin veya Falih Rıfkı Atay gibi dönemin devasa romancıları, yeni devletin ve yeni toplumun inşasını bizzat kendi kurgusal dünyalarında kaleme alıyorlardı. Atatürk, bu yazarlarla sadece köşkün sofrasında siyasi stratejiler konuşmuyor, onların yazdığı hikayeleri, romanları da çok yakından, büyük bir heyecanla takip ediyordu. Anlatılır ki, yeni Türk edebiyatının topluma ulaşması, halkın kendi hikayesini modern, duru ve anlaşılır bir üslup ile romanlarda okuması, kurucu lider için en az demiryolları inşa etmek ya da fabrikalar açmak kadar hayati bir çağdaşlaşma hamlesiydi. Dil devriminin arkasındaki temel motivasyonlardan biri de, halkın bu romanları, bu edebi zenginliği doğrudan, hiçbir aracı olmadan kendi öz diliyle okuyup anlayabilmesiydi. Roman okuyan, romana edebi şerhler düşen bir cumhurbaşkanı, aslında tüm bir millete okumanın, estetiğin, kendini kelimelerle ifade edebilmenin ve kültürel derinliğin kapısını ardına kadar aralıyordu. Peki bir romandan süzülen o saf edebi beğeni, bir devletin yönetim politikasına, bir liderin kararlarına nasıl yansır? Edebiyat, bize hiç tanımadığımız insanların hayatlarına sızma, onların acılarıyla kederlenme ve sevinçleriyle mutlu olma imkanı tanır. Yani insanın empati yeteneğini en üst seviyeye çıkarır. Mustafa Kemal'in roman sayfalarında aradığı ve bulduğu şey tam olarak bu insani bağdı. O, Anadolu'nun ücra bir köyündeki bir öğretmenin idealizmini ve yalnızlığını anlatan satırları okurken, aslında oradaki eğitim reformunun ne kadar acil, ne kadar hayati olduğunu tüm benliğiyle hissediyordu. Bir kadının toplumsal baskılar, köhne gelenekler altındaki çaresizliğini anlatan edebi cümlelerin altını çizerken, yeni medeni kanunun kadına vermesi gereken hakların felsefi ve insani altyapısını zihninde çoktan inşa ediyordu. Edebi bir esere düşülen o beğeni notları, aslında bir halkın sosyolojik panoramasını, acılarını ve umutlarını bir sanatçının gözünden görme ve anlama çabasıydı. Sanat sevgisi olmayan, edebiyattan, şiirden beslenmeyen bir inkılap hareketi sadece soğuk, ruhsuz bir bürokratik düzen olarak kalmaya mahkumdur. Yeni Türkiye ise ruhu olan, sanata ve sanatçıya en yüksek değeri veren, sinemasıyla, tiyatrosuyla, operasıyla ve romanıyla yaşayan canlı, sıcak ve insani bir medeniyet projesi olarak tasarlanmıştı. Kaynaklarda ve dönemin anılarında aktarılır ki, Atatürk'ün sofrasında edebiyat tartışmaları başladığında, saatlerce süren derin estetik analizler yapılır, kelimelerin kökenleri, yazarların karakter yaratmadaki başarıları veya kurgudaki eksiklikler konuşulurdu. Lider, sevdiği şiirleri büyük bir coşkuyla ezbere okur,
romanlardaki olay örgülerini arkadaşlarıyla bir edebiyat akademisi çatısı altındaymış gibi tartışırdı. Onun sahip olduğu bu muazzam sanatsal derinlik ve edebi zevk, çevresindeki devlet kadrolarını, bakanları ve subayları da sürekli okumaya, kendini geliştirmeye ve olaylara estetik bir bakış açısıyla yaklaşmaya zorluyordu. Bir devlet adamının büyüklüğü sadece yönettiği orduların ya da bütçelerin büyüklüğüyle değil, kütüphanesinin zenginliğiyle ve o kütüphanedeki edebi eserlerle kurduğu samimi, derin bağla ölçülürdü. Roman sayfalarının kenarına kurşun kalemle iliştirilen o küçük, mütevazı beğeni işaretleri, beşeriyetin en asil duygularının, hürriyetin, aşkın, merhametin ve fedakarlığın bir devletin kuruluş harcına nasıl büyük bir sevgiyle karıştırıldığının en zarif, en tartışmasız kanıtıdır. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bir kütüphanenin tozlu rafları arasında özenle korunan o sararmış romanların, sadece edebi birer sanat eseri değil, aynı zamanda bir cumhuriyetin kuruluşunun en sessiz, en asil şahitleri olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün o kurgusal ve temsili canlandırmamızda can bulan zihin dünyası, roman sayfalarının kenarına düşülen her estetik beğeni notu, bize rasyonel bir liderin arkasındaki o muazzam, o naif insanı ve sanat sevdalısını hatırlatıyor. Edebiyatla beslenen, sanatla büyüyen ve aklın yanına her zaman kalbin estetiğini koyan bir kurucu irade, bizlere sadece bağımsız bir vatan, fabrikalar ve kurumlar bırakmadı. Aynı zamanda ruhu olan, çağdaş, sanata aşık bir kültür mirası da armağan etti. O kitap sayfalarındaki kurşun kalem izleri, bugün bizim de hayatı, insanı, acıyı ve dünyayı daha derinden, daha estetik ve daha adil bir gözle okumamıza ilham vermeye kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Peki sizce bir devlet adamının veya liderin edebiyatla, romanla ve sanatla kurduğu bu samimi bağ, onun aldığı kararları ve topluma olan bakışını ne kadar derinden etkiler? Okuduğumuz kurgusal hikayeler, romanlar ve karakterler, bizim de bugünkü hayat karşısındaki empati yeteneğimizi, adalet duygumuzu ve vizyonumuzu nasıl şekillendiriyor? Düşüncelerinizi, en sevdiğiniz kitapları ve bu konudaki analizlerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu edebi, estetik ve insani bölümünde, bir devletin kuruluş harcındaki o naif sanat ruhunun izini sürdük. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu büyüleyici kütüphanenin gizemli rafları arasına döneceğiz ve bu kez, iktisat tarihinin kurucu metni olan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği eserine, yeni kurulan Cumhuriyet'in ekonomi, karma model ve devletçilik politikaları şekillenirken, Ankara'dan nasıl bakıldığına, o devasa iktisadi sayfaların kenarına hangi kritik şerhlerin düştüğüne odaklanacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin o az bilinen iktisadi ve felsefi satır aralarında yeniden buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.